Herkese merhabalar. Pembe Düğüm YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ünzile. Bu videoda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz çok güzel, rengarenk ve yapımı da oldukça basit olan tığ işi çorap yapımı paylaşacağım. Çorabımda kullandığım ipliklerim koton pamuklu iplik kullandım. Evde kalan arta ipliklerinizi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz polyester akrilik karışımı iplikler de kullanabilirsiniz. Ben burada kırmızı ile birlikte 9 adet renk kullandım. Bu şekilde benim gibi renkli yapacaksanız her renkten 25 gram ip yeterli olacaktır. Ama 2 renk ya da 3 renkli kullanmak istiyorum derseniz bu boyutlardaki bir çorap için her renkten 50 gram olması yeterli olacaktır. Ve ipliklerime uygun da tığ numarası 3 milim, şöyle göstereyim, 3 milim tığ kullandım. Bu çorabım benim 38 numaraya uygun olarak yaptım. Siz dilerseniz küçük de yapabilirsiniz. İsterseniz 1-2 numara büyük de yapabilirsiniz. Bunların numara bilgilerini video içerisinde vereceğim. Çorabımızın yapımına parmak ucundan başlıyoruz. Daha sonra üçlü gruplarımızı yaptıktan sonra topuk kısmında yaparak şu şekilde çorabımızın uzunluğunu da ayarlayarak en son lastik yapımıyla çorabımızın yapımını tamamlıyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. Yapımına geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi doluyorum. Aynı halkamın içine bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. İpimi doluyorum. Halkama batıyorum. Tığda 3 tane ilmeğim var. 2 tanesini bir kere de çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de bir kere de topluyorum ve ikili trabzan oluşturmuş oluyoruz. Baştaki zincirimi de sayıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Halkamızın içine 10 adet ikili trabzan olacak şekilde yapalım. 10 tane ikili trabzanlarımızı yaptık. Şu şekilde halkayı sıkıca kapatalım. İlk yaptığımız zincirin tam tepe noktasına ilmek kaydırma ile birleştirelim. Hiç ipi dolamadan bir kere de şu şekilde çekiyorum. Tığda ilk kalan ilmeğin içinden bir kere de çekerek ilmek kaydırma yapmış oluyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sırama geçmiş oldum. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzanımı oluşturuyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapmış oldum. Hemen yanındakine yine çift olacak şekilde ikili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, halkamızın sonuna kadar çift olacak şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada sıra sonunda yine ilk yaptığımız zincirimizin tam tepe noktasına yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada 20 adet ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. İpimi doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzanımı oluşturuyorum. Hemen yanındakine tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Yani bu çift olmuş oldu. Şimdi yanındakine tek olacak şekilde yapıyorum. Hemen yanındakine çift ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındakine tek, yanındaki boşluğa çift. Yani bu sırada bir tek bir çift olacak şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde ilk yaptığımız zincirin tam tepe noktasına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada ben çorabımı 38 numaraya uygun olarak yapıyorum. Siz çocuk çorabı yapmak isterseniz 30, 31, 34 ya da 35 numaraya uygun olarak isterseniz bu üçlü tane ikili
trabzan sırası yaptığımız sıralardan sonra üçlü gruplarımızı koymaya başlayabilirsiniz. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyorum. Yine aynı şekilde hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan oluşturuyorum. Hemen yanındakine yine ikili trabzan oluşturuyorum. Hemen yine aynı noktaya çift olacak şekilde ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa tek olarak yapıyorum. Yine yanındaki boşluğa çift olarak yapıyorum. Bu sırada da yine bir tek bir çift olacak şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde ilk başladığımız trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindekine ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa yine ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa bu sırada tek olacak şekilde 45 adet olacak şekilde ikili trabzanlarımızı oluşturacağız. Siz isterseniz 40 ya da 41 numara çorap yapmak isterseniz bu sırada tek olarak ikili trabzan değil bir tek bir çift olacak şekilde ikili trabzan oluşturabilirsiniz. Yani şu sıralardan bir sıra daha giderek sonrasında tekli şurası tek olacak şekilde bu sırayı oluşturursanız 40 ya da 41 numara ayak numarasına uygun olacaktır. Şimdi bu sırada sıra sonuna kadar tekli olacak şekilde trabzanlarımızı yapalım, gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bu sırada her trabzanın tepe noktasına birer tane olmak üzere ikili trabzanlarımı yaptım. Toplamda 45 adet ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım zincirimizin tepe noktasına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi çorabımızın ayak kısmı olmuş oldu. Hemen buradan ipimizi keselim. Şimdi renkleri koymaya başlayacağız. Ben diğer çorabımdaki gibi aynı sırayı yapacağız. Bu sırayı da renklerle başlayalım. Şimdi renkli ipimi aldım. Gri ile başlamıştım diğer tekinde. Şimdi yine gri ile yapacağım. Başlama noktasına yakın bir yere ekleme yapıyorum. Burada kırmızı ipi de içeride tutalım. Biraz gizleyelim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Zincirimizi de sayıyoruz. Arada hiç zincir çekmeden 1, 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane 2 tane atlıyorum. 3. boşluğuma ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Bu şekilde 2 boşluk atlayarak aralarda da hiç zincir çekmeden bu üçlü gruplarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar yapalım, gelelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. İlk yaptığımız zincirimiz vardı. O zincirimizin tam tepe noktasına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı yapmış olduk. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi sarı ipimi ekliyorum. Yine bitimine yakın bir boşluktan. Şimdi boşluğa batıyoruz. Ekleme yapıyoruz. Bu gri ipimizi de biraz içeride bırakalım yine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyoruz. Boşluğa batarak ikili trabzan oluşturuyorum. Yine aynı boşluğa ikili trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan grubumu oluşturuyorum. Yanındaki boşluğa batarak trabzanlarımı yapıyorum. Bu
şekilde bundan sonra sürekli boşluklara batarak trabzan gruplarını yapacağız. Arada zincir çekmeden trabzan gruplarımızı yapalım. Yine sıra sonunda buluşalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde ilk başladığımız trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekerek bu rengimi de tamamlamış oluyorum. Rengimizi keselim. Şimdi bundan sonra sürekli aynı işlemi yapacağız. Boşluklara üçlü trabzan gruplarını oluşturacağız. Bunlardan tam 14 sıra, topuğa kadar 14 sıra olacak şekilde yapalım. Her renkten koyarak. Ben şimdi çorabımızın bu kısmını tamamladım. 14 sıra olacak şekilde üçlü gruplarımı yaptım. Bu kısma geldikten sonra ayağınıza bir ölçerek yaparsanız, ilerlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi topuk kısmını yapalım. Şimdi burada herhangi bir yere bir işaretleyici takıyorum. Şöyle. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. üçlü grubumun arasına da bir işaretleyici takıyorum. Şimdi burası bizim topuk kısmımız olacak. Benim üçlü gruplarım 15 tane. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burası 16 da 17 de olabilir. Buradan belki 8 tane ya da 6 tane de ayırabilirsiniz. Şimdi şu kısma topuğumuzu yapacağız. Şimdi yine kırmızı ipimi aldım. Burada işaret olan yerden tam ilk trabzanın tepe noktasına bir birleştirme yapıyorum. Şimdi burada yarım trabzan yapacağız. Tığ ipimi doladım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü bir kere de çekiyorum. Yine aynı şekilde hemen yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir kere de çekiyorum. Bu şekilde yarım trabzan yapacağız bu sırada. Bu işaret koyduğumuz yere kadar. Buradan diğer tarafa geçmeyeceğiz. Bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepe noktasına yarım trabzanımızı oluşturalım. İşaretli kısma kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkartıyorum. Burada 21 tane, yani şu yaptığımız yarım trabzanlarımız 21 tane olmuş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine aynı şekilde tığ ipimi doluyorum. İlk baştaki boşluğa batıyorum ve yine yarım trabzan oluşturuyorum. Hemen yanındakine yine yarım trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde yine aynı işaretleyicimizin olduğu yere kadar, yani başladığımız yere kadar yarım trabzanlarımızı oluşturalım. Yine sıra sonuna geldim. Burada işaretleyicimi de yine çıkartabilirim. Bir zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Yine aynı şekilde yarım trabzanlarımı oluşturuyorum. Şimdi 2 sıra yaptım. Ben 3. sıraya geçtim. Bu şekilde yarım trabzanlarımızı 13 sıra olacak şekilde topuk kısmında yapacağız. Şimdi ben 13 sıra yapayım, geleyim. Bu şekilde 13 sıra yarım trabzanlarımı gittim. Şöyle örgümüzü ters çeviriyoruz ve şu kısımdan şöyle tutunca şurayı ve şu kısmı dikiyoruz. İsterseniz iğne yardımıyla, isterseniz tığ yardımıyla dikişini sağlayabilirsiniz. Tam şuradan yarım trabzanları başladığımız yerden birleştirme yapalım. Bir parçadan, öndeki parçadan, bir de arkadaki parçadan alarak şu şekilde ilmek kaydırma ile birleşimini yapalım. Bir öndeki parçadan, bir arkadaki parçadan alarak birleşimini yapalım. Dediğim gibi isterseniz bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz.
Nasıl kolay geliyorsa. Bu şekilde, şu şekilde bir en sonunda yapalım. Son bir tane zincir çekerek burayı bitirelim. Şimdi bu taraftaki de dikişini de yapalım. Hemen ipimi önce bir sabitliyorum. Daha sonra tam karşı gelen noktasından çekiyorum. Hemen yanından birleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma ile birleşimini yapalım. Buranın dikişini de yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu yaptığımız kısmı şu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın topuk kısmı olmuş oldu. Şimdi şu topuk kısmından başlayarak yine renklerimize, şu üçlü gruplarımızı yapmaya devam edelim. Şimdi ipimi aldım. Yine bu üçlü gruplarımızı yapmaya devam edeceğiz. En son yaptığımız topuk kısmını yaptığımız yerde yarım trabzanlar vardı. Orasının topuk kısmını yarım trabzanlar da yapmıştık. Orada en baştaki yarım trabzanımızın tepe noktasına ipimi ekliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı ekleme yaptığım noktaya, aynı noktaya 3 tane olacak şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi yine devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. noktama yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Yine bu şekilde burada da yine devam edeceğiz üçlü gruplarla. Yalnız 3 tane boşluk atlayıp dördüncüye yapacağız. Dördüncüye yapıyorum. Şu kısma gelene kadar bu üçlü gruplarımızı yapmaya devam edelim. Şimdi son üçlü grubumu yapıyorum. Burada da yine ilmek kaydırma ile ilk başladığımız zincirin tam tepe noktasına birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde topuk kısmından sonraki sıramızı yapmış olduk. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra bir ayağınıza giyip ölçünüze bakmanızı tavsiye ederim. Eğer şu kısımda bir sıkı bir şekilde sizi rahatsızlık veriyorsa, şurada topuk kısmının üstünde yaptığımız 1, 2, 3, 4 dördüncüye yapmıştık. 3 tane boşluk atlamıştık. Burası sizi sıkıyorsa şuradaki topuk kısmının üstünde 2 tane boşluk atlayarak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben diğer rengimi aldım. Herhangi bir yerden, bir boşluktan rengimi ekleyerek başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3. Yine boşluğuma yine üçlü gruplarımı yapmaya başlıyorum. Hemen yanındakine şimdi bu sıradan sonrası yine hiçbir değişiklik olmadan sürekli boşluklara üçlü gruplarımızı yaparak devam edeceğiz. Farklı bir durum yok. Şu şekilde bundan sonrası da kolay artık. Lastik yapımına kadar şu maviden itibaren 13 sıra bununla birlikte 13 sıra olacak şekilde yapalım gelelim. Çorabımın bu kısmını da tamamladım. Yaklaşık olarak 13 sıra üçlü gruplarımdan yaptım. Bu kısmı biraz daha birkaç sıra daha fazla yaparsanız çorabınız biraz daha uzun olacaktır. Şimdi lastik kısmını yapalım. Yine kırmızı ipimi aldım. Şöyle herhangi bir yerinden ipimi ekliyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada yaptığımız üçlü gruplarımız vardı. Bu üçlü gruplarımızın yani trabzanımızın şu kısmından ön kısmından şöyle alarak
ikili bir trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi yanındaki trabzanı ise arkadan olacak şekilde şöyle arkadan alarak ikili trabzan yapıyorum. Yanındakini ön taraftan alıyorum. Diğer tarafa geçtiğimde arkadan alıyorum. Bir ön tarafından alarak, bir arka tarafından alarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Şu şekilde önden alıyorum. Bir de arkadan şöyle arkadan alarak ikili trabzanlar oluşturuyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar tüm trabzanlarımı bir önden bir arkadan alarak sıramın sonuna kadar şuraya kadar yapalım gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ilmek kaydırma ile ilk baştaki zincirimizin tam tepe noktasını ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada aslında bu sıradan sonra daha kolay olacak. Trabzanlarımız çünkü önde olanlar belli oluyor, arkada olanlar da belli oluyor. Önde olan trabzanlarımızın ön taraftan alarak yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağız. Arkada olanları da arkadan alarak devam edeceğiz. Şöyle görünüyor. Bunlar önde olanlar, şunlar da arkada kalan trabzanlarımız. Önde kalan trabzanlarımızın ön taraftan alarak arkada kalanları da arkadan alarak devam edeceğiz. Böyle lastik kısmını 4 sıra olacak şekilde yapacağız. Siz isterseniz geniş bir lastik, isterseniz 5 sıra 6 sırada oluşturabilirsiniz. 4 sıra lastik kısmını gidelim gelelim. Lastik kısmını da yaparak çorabımızı tamamlamış olduk. Bu şekilde çok tatlı, çok şık bir çorap oldu. Siz de benimle birlikte ördüyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.